Merhaba 8'de Sağlık izleyicileri. Bugün size bana çok sorulan sorulardan yola çıkarak yine önemli gördüğüm birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. En çok sorulan sorulardan biri şudur. Hocam bu hastalık ameliyatsız iyileşir mi? Ya da ameliyat olmadan daha küçük işlemlerle yapabilir miyiz? Ya da hocam ameliyatın kapalı yöntemi var mıdır? Bu soruların altında yatan temel istek aslında cerrahi işlemlerin, daha doğrusu daha büyük cerrahi işlemlerin sakıncalarından, komplikasyonlarından, risklerinden korunmaktır ki her hasta doğal olarak bunu istemektedir. Örneğin bundan yaklaşık 30-40 yıl önce açık yapılan menisküs ameliyatları artık günümüzde tamamen kapalı yolla yapılabilmektedir. Teknolojiyle birlikte daha önceden açık yaptığımız, yani eklemi ya da ilgili kemik dokusunu açtığımız ameliyatları artık açmadan kapalı yöntemlerle yapabiliyoruz. Bunun diğer bir örneği bel fıtığı ameliyatları. Mikroskop altında yapılan veya endoskopik olarak yapılan bel fıtığı ameliyatları sayesinde yumuşak dokuya son derece az zarar vererek ve minimal invazif adını verdiğimiz, yani küçük bir alandan işlemin tamamını bitirebildiğimiz ameliyatlar söz konusu. Burada amaç ne? Burada amaç iyileşme süresini konforlu hale getirmek, kısaltmak ve kişinin işe dönüşünü veya tekrardan normal sosyal hayatına dönüşünü hızlandırmak. Benzer şekilde eklem kireçlenmelerinde de artık ameliyata gitmeden önce yapabildiğimiz bir takım işlemler mevcut. Bunların başında çeşitli enjeksiyonlar gelmekte. Hyaluronik asit, PRP, kök hücre, egzozom gibi pek çok yöntemle kireçlenmeden ortaya çıkan ağrıyı, hareket kısıtlılığını mümkün olan seviyelere çekebilmek ve hastayı rahatlatabilmek artık mümkün. Tabii ki bu belirli bir hasta grubu için geçerli. Bu da öncelikle sizin kendinizi dinleyip eklem kireçlenmesi daha çok erken aşamalardayken doktora gitmenize bağlı. Yani kıkırdak dokusu tamamen harap olmuş, artık eklemde kıkırdak dokusu hiç kalmamış bir hasta için maalesef bu tip yöntemlerin faydası olmuyor. Benzer durum kırıklar için de geçerli. Örneğin osteoporotik omurga kırıklarında artık kapalı bir yöntemle kemiğin içerisini kemik çimentosuyla doldurmak ve dolayısıyla hastanın en önemli şikayeti olan ağrının çabuk geçmesini sağlamak mümkündür. Neden böyle bir işlem yapıyoruz? Bakın, omurga osteoporoza bağlı kırıldığında kendi üzerinde çöker. Bunun anlamı şudur: artık yük taşıyamaz durumdadır. Bildiğiniz gibi vücudumuzun temel taşıyıcı kolonu omurga. Eğer buradaki omurlardan bir tanesinde bir kırık oluşursa, artık yük taşıyamazsa kişi ayağa kalktığında çok ciddi ağrı hissedecek demektir. 2, bu kırık zaman içerisinde daha da çökebilecektir ki bunun önemi omurganın içerisinde bulunan omuriliğe herhangi bir bası olup olmaması durumudur. Yani basit bir omurga kırığı zaman içerisinde çökmesi ilerleyerek yavaş yavaş arkadan geçen sinir dokularına doğru baskı yapabilir. Bu durumda çok daha ciddi şikayetlere veya bulgulara neden olabilmektedir. Peki yaptığımız şey nedir? Genel anestezi bile olmadan, yani hastaya tüp yutturmadan, sedasyon dediğimiz hafif sakinleştirici ilaçlar eşliğinde yine ameliyathane ortamında, yani tam steril şartlarda 2 tane küçük delikten içeriye girip, ki bunu fluoroskopi dediğimiz bir cihaz altında devamlı kontrol ederek yapıyoruz, omurganın bu çöken kısmını kemik çimentosuyla dolduruyoruz. Bu çimento iyileşen kemik için adeta bir iskelet oluşturmakta, dolayısıyla kemiğin düzgün kaynamasını ve çökme olmamasını temin etmektedir. Yine ikinci bir önemli faydası var. Artık kırık parçalar
siz ayağa kalktığınızda birbirinin üzerinde hareket etmeyeceği için ağrınız çok daha az olacaktır ve iyileşme dönemi çok daha rahat geçecektir. Bakın, bu kapalı yöntemlerin veya yapılan enjeksiyonların temel amacı sizi daha büyük işlemlere gitmeden rahat ettirebilmek ve şikayetlerinizden kurtarabilmektir. Bu sadece cerrahi tedavi gerektiren işlemler için düşünmeyin. Bugün günümüzün en önemli sıkıntılarından biri kronik bel, sırt ve boyun ağrılarıdır. Bunun temel sebebi maalesef bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik aletlerin hayatımıza girmesiyle vücut alışkanlıklarımızın değişmesidir. Gün içerisinde devamlı masa başında, bilgisayar ortamında çalışan insanlar ya da tabletle, telefonla fazla haşır neşir olan kişiler için vücut postürü değişmektedir. Ne demek bu? Normalde vücudumuz dik durmaya programlanmıştır. Eğer herhangi bir sebepten dolayı siz omurganızı sürekli olarak öne eğilmeye zorlarsanız, kas hafızası zaman içerisinde bunu benimseyecek ve sizin normal duruşunuz artık öne eğik şekilde olacaktır. Bunun önemli bir dezavantajı var. Bu bir kere vücudumuzun ağırlık merkezini değiştirir. Dolayısıyla ayakta kalmak için, yürümek için daha fazla efor sarf etmek zorunda kalırsınız. Kozmetik olarak da kötüdür. Bu sizi devamlı bezgin, yılgın, yorgun gösterecektir. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Bir kere bunu değiştirebilmenin en önemli yolu vücudunuza tekrar dik durmayı öğretebilmektir. Bu fizyoterapi ile, yani egzersizle mümkündür. Eğer belirli noktalarda ağrılarınız çok fazla ise bunun için yapılabilecek bazı tetik nokta enjeksiyonları bu ağrıların giderilmesini, aynı zamanda egzersizleri kolay yapabilmenizi de sağlayacaktır. Normalde bel, sırt veya boyun ağrılarının çok büyük bir kısmı omurganın etrafındaki yumuşak dokudan, yani kas grubundan özellikle kaynaklanmaktadır. Ki biz bunlara kısaca veya basitçe mekanik ağrılar diyoruz. Eğer problem omurilikten veya omurilikten çıkan sinir köklerinden kaynaklanıyorsa durum farklıdır. İşte halk arasında genel olarak hepsi bel fıtığı olarak veya boyun fıtığı olarak adlandırılır ama fıtık dediğiniz hadise olayın sadece bir bölümüdür. Diskin bir kısmı bulduğu bir yırtık boşluktan dışarıya çıkıp omuriliği ya da bir sinir kökünü irrite ediyorsa, rahatsız ediyorsa işte biz buna fıtık diyoruz. Pek çok hastada fıtığın da cerrahi tedavisi gerekmez aslında. Elimizde bir boyun fıtığında veya bel fıtığında kullanabileceğimiz pek çok tedavi yöntemi var. İşte bunu ilaç, fizik tedavi, enjeksiyonlardan tutun, iş cerrahiye kadar giden geniş bir yelpazede tedavisi yapılabilmekte. Peki hangi hastaya ne yapmak lazım? Burada kritik nokta şu: bir bel fıtığından veya boyun fıtığından dolayı ya da bu hastalıklara eşlik eden bir kireçlenmeden dolayı eğer kişide kas gücü kaybı oluşmuşsa, başka bir deyimle yavaş yavaş felç durumu gelişiyorsa sizin ameliyat olmanız gerekmektedir. Çünkü bu geri dönüşsüz olabilmektedir. Sinir dokusu kendi kendini iyileştirebilen bir doku değildir. Maalesef günümüz teknolojisiyle tekerlekli sandalyedeki bir hastayı tekrardan ayağa kaldırmak mümkün olmuyor. Ancak böyle bir kas gücü kaybı yoksa, yani bir felç durumu ortada yoksa, diğer tedavi seçenekleri hastanın da ağrıya dayanabildiği oranda denenmelidir. Bakın, bu ağrılar veya sinir basıları sadece fıtıklardan olmaz. Kemiğin kendisi de zaman içerisinde kireçlenme nedeniyle bu sinirler üzerinde baskı oluşturabilir. O zamanki tedavi daha da farklı olabilmekte. Eğer bir şekilde yine ameliyat ihtiyacınız varsa, burada amaç artık fıtığın alınması değil, sinirin üzerine baskı yapan kemiğin çıkarılmasıdır ki
bambaşka bir antidedir ve cerrahi süreç baştan sona değişiktir. Tüm izleyicilere buradan tavsiyem, eklem kireçlenmesi, bel ağrısı, boyun ağrısı veya fıtık veya benzeri bir şikayet olan hastalar için tedavi seçeneği tek değildir. Yani tek bir tedavi yöntemiyle bütün bu hastalıkların hepsini çözebilmek maalesef mümkün değildir. Dolayısıyla doktorunuz size ilaç tedavisi ve fizyoterapiden tutun, bu enjeksiyonlara, kapalı ameliyatlara ya da açık ameliyatlara varan bir yelpazede tedavi seçeneklerini anlatmalı ve sizin neye ihtiyacınız varsa sizi o noktada yönlendirmeli ve yapılacak tedavinin hem öncesi hem sonrası, takip dönemi, işlemin gereklilikleri ve ameliyatın risk ve faydası ve ameliyatın risk-zarar dengesini size detaylı olarak anlatacaktır. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem. Size bugün çok sorulan sorulardan özellikle kapalı işlemlerle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Başka bir programda görüşmek üzere.